Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık takımı tamamlıyoruz ve son olarak atkı modelini sizler için ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Ve takımı tamamladık arkadaşlar. Gerçekten çok şık oldu atkı. Diğerlerini de şöyle getirmek istiyorum. Eldivenini yapmıştık. Beresini yapmıştık ve gerçekten çok şık bir üçlü takım oldu. Arkadaşlar daha önceki videolarda zaten iplerimden bahsetmiştim. Alize Süperlana klasik siyah ip kullandım. Alize Süperlana klasik batik ip kullanmıştım arkadaşlar. Şu anda etiketi elimde yok ama diğer videolarda kodunu vermiştim. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Benim elim biraz gevşek, çok gevşek örebiliyorum ama eliniz gevşek değilse 4 ya da 4,50 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Hemen şöyle atkımın ölçülerini verecek olursam şöyle hemen enini size 17 santim arkadaşlar, eni boyuysa 1,5 metre ördüm. Sizler kendi zevkinize göre ayarlamanızı yaparsınız. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenirseniz bana gerçekten çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, yine göstereceğim ipler Alize'nin Süperlana klasik ipleri ama şöyle açık renklerle daha rahat bir şekilde göstermek istedim. Yine 3 milimlik tığ kullanıyorum ve şöyle en açık renkten başlıyorum arkadaşlar. Zincirle başlıyorum. Zincirlerimiz 3 ve katları şeklinde olacak. 1 2 3 1 2 3 şeklinde, 3 ve katları şeklinde zincirimi çekip hemen dönüyorum. Size göstermek amaçlı yeterince zincirimi çektim ve artı 2 zincir çekiyorum. 3 ve katları zincirimi çektim. Artı 2 zincir. 1 2. Hemen önümdeki zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şu şekilde tek tek zincirlerin içine batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Son zincire batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyoruz arkadaşlar. İpi eğer kesmek istemiyorsanız şöyle kenarda bir ip görüntüsü olması gerekiyor. Başka türlü ben yapamadım çünkü. Bakın şu kenarlarda ip kalıntısı olmasını istemiyorum. Şöyle ipleri kestim ama gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. Birazdan saklamayı da göstereceğim. Bakın şu şekilde kestim. Hep önden öreceğim. İpleri kesip hep önden öreceğim arkadaşlar. Hemen şöyle diğer ipimi aldım. Ve hemen ilk şöyle sık iğne tepesine batıyorum. Burası çok önemli. Burada 3 zincir değil 2 zincir çekiyorum. Çünkü diğerinde denedim, 3 zincir çektim ve burada bir potluk oluştu. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum ve aynı yere batıp şöyle arkadaki ipi de yürütüyorum bakın. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. 1 2 3. sık iğne tepesine ikili trabzan. Tığın başını doladım. Aynı trabzan tepesine bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1 2 3. sık iğne tepesine 2 tane, aralara hiç zincir çekmiyorum. 2 tane sık iğne. Tığın başını doladım. 1 2 3. 3. sık iğne tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde.
Bir tane daha yapalım. Tığın başını doladım. 1, 2, üçüncüye battım. 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın. Yine burada en son sık iğneye 1, 2, 3. Şu şekilde bakın. Arada ipimi yürütüyorum. Artık iplerimi de bu şekilde örmüş oluyorum. 2 tane trabzanımı yaptım ve bu sıramı bu şekilde bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra diğer ipime geçiyorum. Artık tüm sıralar bu şekilde ilerleyecek. Hemen bakın bu iki trabzanın arasına batırıyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir. Tığın başında oluyorum. Bakın arkadaki ipi şöyle getiriyorum ve ikisini bir örüyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen bu iki trabzan arasına batırıyorum. 2 tane ikili trabzan. Model zaten çok kolay. Ben atkıyı da bir günde ördüm arkadaşlar. Bu kadar kolay olunca ördükçe öresim geldi. Bu takımdan genelde ben yaptığım bir modeli ikinciye yapmıyorum. Sıkılıyorum çünkü. Bir modeli gösterdim mi tamam hevesimi alıyorum hemen. Ama bu model heves alınacak gibi değil. Bir sürü böyle takım yapmak istiyorum bununla. Gördüğünüz gibi her bir iki trabzan arasına 2 tane trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın son 2 trabzanım var. Tığın başını doladım. Bakın şu artık ipi de şöyle arkaya getiriyorum. Onunla birlikte örüyorum. Yine son 2 trabzanın arasına da 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Artık bu sıradan sonra tüm sıralar aynı şekilde ilerliyor demiştim zaten. Ve yine bir sıra daha göstermek istiyorum. İpimi şöyle alttan uzunca bırakıp sabitledim. Bakın şöyle ilk önümdeki 2 trabzanın arasına sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Aradaki ipi, şu artık ipi şu şekilde tutuyorum. Aynı yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Artık ipimi de örmüş oldum. Tığın başını doladım. Her bir ikili trabzan arasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada gördüğünüz B gibi duran 2 trabzan arasına 2 trabzan. Bu şekilde. Hiç arada zincirim yok. Şöyle bu renklerle de çok güzel oldu. Ve daha bir net şekilde göründüğünü düşünüyorum. Çünkü siyahla gösterseydim çok net bir şekilde görünmeyecekti arkadaşlar. Evet bu şekilde şöyle sıra sonuna kadar gelmek istiyorum. Zaten çok uzun bir video olmayacak. Model kolay olduğu için. Evet videoyu burada kesmeyelim. Şu ipi de şöyle tutayım. Evet. B'lerin içinde başlıyoruz. B'lerin içinde bitiriyoruz. Evet. Son V'nin içine batıyorum. Batarken de şu ipimi şöyle arada yürütmeyi unutmuyorum. Evet. İkinci trabzanı yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bu şekilde. İstediğiniz kadar bu şekilde örüyorsunuz. Daha sonra bakın sık iğne ile bitirdiğim için son sıraya da sık iğne yapmam gerekiyor. Hemen onu da göstermek istiyorum. Yine ipime bir düğüm attım. Bakın ilk trabzan tepesinden başlıyorum sık iğne yapmaya. Bakın açık renkle yapmıştık. Yine açık renkle sık iğnelerimi tamamlıyorum. Bakın
İpimi yine arada yürüterek yapıyorum ki artık ip kalmasın. Tüm şöyle trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğnemi yapıyorum. Bitiş ve başlangıç bu kadar arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlar dahi kolaylıkla yapabileceği ama gerçekten çok da şık duran bir model. Yeni öğrenen arkadaşlar bu modeli çıkarıp bu takımı da yaparsa muhakkak Instagram hesabımdan fotoğraflarınızı bekliyorum. Fotoğraf atan takipçilerimin fotoğraflarını da sayfamda paylaşıyorum. Hikayelerinde beni paylaşırlarsa. Evet. Bu şekilde bakın artık iplerimi yine arkada yürütüyorum. İplerinizi her sıra saklayın. Bakın bu şekilde kapattım. Şimdi tüm atkıyı bitirdikten sonra ip saklamaya çalışırsanız arkadaşlar çok zor olacak. Benimki çok zor oldu. O yüzden her sırada bakın her rengin kendi arasına şu şekilde sabitleyelim ki dışarıdan belli olmasın. Bakın şu rengi de hemen kendi renginin arasında saklıyorum. Şöyle size göstermek istiyorum ip kalıntılarının kesinlikle olmadığını. Bakın hiç ip kalıntısı kalmıyor. Şunu arada örmüştük zaten. Direkt bunu kesebilirim. Bakın bunları da arada sakladım ama yine de şöyle bir defa daha saklıyorum. Evet. Bunu muhakkak her sırada yapın arkadaşlar. Çünkü atkınız bitince gerçekten ben çok zorlandım. Dedim keşke her sırada saklasaydım. Evet, şöyle daha da ayrıntılı bir şekilde saklayabilirsiniz. Ben şimdi size şu şekilde gösteriyorum. Ama sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle tamamen saklayıp göstermek istiyorum ki ya biz yaptık ama işte ip kalıntıları kaldı demenizi istemiyorum. Öyle çirkin bir görüntüyle sizi baş başa da bırakmak istemem açıkçası. Şöyle. Evet. Şöyle hemen şunu da saklıyorum. Benim Behlül gene bağırıyor. Bir kız bulamadık şu oğlana. Biliyorum her videoda sesini duyuyorsunuz. Susturup geliyorum aslında video çekmeye ama gene başlıyor. En sevdiğim mamaları veriyorum. Geliyorum yok. Gördüğünüz gibi bakın hiç ip kalıntısı yok. Bu şekilde sakladığımızda bakın hiç ip kalıntısı yok arkadaşlar. Hemen şöyle püskülleri nasıl taktığımı da göstermek istiyorum. Bakın şöyle kenarlarını tekrar göstermek istiyorum. Kesinlikle ip kalıntısı yok. Şöyle hemen herhangi bir kartona ipinizi sarabilirsiniz. Ben hemen şöyle birkaç tane size göstermek istiyorum. Şöyle yaparak evet. Aynı boyda olacak. Ben şöyle hemen az yapacağım için şu şekilde yaptım ama sizler kartona sararak yapabilirsiniz. Şöyle istediğiniz kadar ben diğerinde 5'er tane yaptım. Şunu da şöyle 4'er tane yapalım. Bakın. Şurada yaptığımız sık iğneleri ne kadar aralık istiyorsanız şöyle aralardan geçiriyorum. Bakın şu şekilde içinden geçiriyorum. İşte püsküllerimiz hazır. Bu püskül takılışını çoğu videomda gösterdim. Ama böyle başka bir videolara sizi yönlendirmemek için burada da hemen çabucak şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde geçirdim. Şurayı eşitledim.
Daha sonra şöyle uzatalım daha rahat geçmesi için. Şu şekilde tamamladık. Bu şekilde bu püsküllerin yoğunluğunu kendiniz ayarlayacaksınız. Boşlukları kendiniz ayarlayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar atkımız tamamlanıyor. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Eğer sizler de bu takımı tamamlarsanız muhakkak sizden fotoğraf, video bekliyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Eminim ki sizler daha güzellerini yapacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.